Hazreti Musa ve çobanın hikayesi. Güneşin sarı ışıkları uçsuz bucaksız çölün üzerinde titrek bir yansıma oluşturuyordu. Hafif bir meltem kumların arasından süzülerek etrafta yankılanan koyunların sesine karışıyordu. Bu engin coğrafyada bir çoban sürüsünü otlatırken içtenlikle dua ediyordu. Gözlerini gökyüzüne dikmiş, yüreğinden kopan kelimelerle Allah'a sesleniyordu. Ey iyilik sahibi Allah, neredesin? Sana kurban olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım, giysilerini yıkayayım, bitlerini temizleyeyim. Uyuyacağın yeri süpüreyim, sana sıcak süt ikram edeyim. Ellerini öpeyim, ayaklarını ovalayayım. Keçilerimin hepsi senin yoluna kurban olsun. Bu sözleri duyan Musa peygamber çobanın yanına yaklaştı. Çobanın içtenliği dikkatini çekmişti. Ancak onun dua ederken kullandığı ifadeler Musa'ya yanlış geldi. Yüzü ciddileşerek sesini sertleştirdi. Ey adam, ne söylüyorsun? Allah'ı nasıl insan gibi hayal edersin? O, senin gibi ihtiyaç sahibi mi ki çarığa, giysiye, bit temizliğine muhtaç olsun? Bu söylediklerin onun yüceliğine yakışmaz. Derhal tövbe et, bu sözlerden vazgeç. Çoban bir an donup kaldı. Musa peygamberin sözleri yüreğine bir hançer gibi saplandı. Oysaki o, en içten duygularıyla sevgisini dile getirmişti. Yanlış yaptığını düşünerek büyük bir pişmanlık duydu. İçini derin bir hüzün kapladı. Giysilerini yırttı, gözyaşları içinde koşarak çöle doğru uzaklaştı. Musa peygamber, çobanı susturduğunu düşünerek yoluna devam etti. Ancak çok geçmeden Allah'tan bir vahiy geldi. Ey Musa! Senin görevin insanları bana yaklaştırmak mı, yoksa uzaklaştırmak mı? Neden sevgiyle bana yönelen bir kulumu benden ayırdın? Herkesin beni anlama ve bana yaklaşma şekli farklıdır. Kiminin duası seninki gibi ilmidir, kimininki de o çoban gibi içtendir. Ben kullarımın dillerine değil, kalplerine bakarım. O, bana olan sevgisini kendi diliyle anlatıyordu. Sen onu durdurdun ama ben onun sevgisini kabul etmiştim. Senin için yanlış olan, onun için doğrudur. İnsanların yolunu kesme, onları bana ulaştır. Bu sözleri işiten Musa peygamber büyük bir mahcubiyet hissetti. Yanlış yaptığını anladı ve çobana ulaşmak için hemen yola koyuldu. Çölün uçsuz bucaksız kumlarında onun izlerini takip etti. Günler süren arayışın ardından nihayet çobanı bir ağacın altında gözleri kızarmış, yüreği kederle dolu halde buldu. Ona yaklaşıp yumuşak bir sesle seslendi. Ey güzel kalpli adam, müjdemi veriyorum. Allah senin samimiyetini kabul etti. Ne söylersen söyle, nasıl dua edersen et. O seni işitir ve sever. Diline değil, kalbine bakar. Senin duaların reddedilmedi, aksine kabul gördü. Çoban gözyaşları içinde başını kaldırdı. Yüzü bir anda huzurla aydınlandı. Ellerini semaya açarak Allah'a şükretti. Yüreğindeki sevgi hiç olmadığı kadar güçlenmişti. Musa peygamber bu manzara karşısında derin bir nefes aldı ve Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha idrak etti. Ve çoban eskisinden daha büyük bir aşkla kendi diliyle dualar etmeye devam etti. Bu hikaye, samimi inancın kıymetini ve Allah'ın her kulunu olduğu gibi kabul ettiğini gösteren derin bir öğüt taşır. Bir sonraki videoda buluşmak üzere,